Anatheme, galaksinin kaderini geri dönülmez biçimde değiştiren tek bir kelime. İnsanoğlu ya da başka bir ırk olması fark etmeksizin milyonlarca yıldır hep yeni bir savaşla hırpalanan galakside herhangi bir varlık. Gerçi varlık demek ne kadar doğru birazdan göreceğiz, tarafından yaratılmış en korkunç silah. Bugün sizlere Horus'un doğumundan binlerce belki milyonlarca yıl önce yaratılmış ve Davi'nin hastalıklı çorak ayında War Master'ı ölümcül bir şekilde yaraladıktan sonra geçen 10.000 yılda galaksiye dehşet saçmaya devam etmiş karanlık kılıç Anatheme'i anlatacağım. Eğer Horus Heresi'yi ve Erebus'u anlattıysam bu ruhu olan silahı anlatmadan geçmek olmaz. Bugün size çok video sundum çünkü bir süredir kayıplardaydım. Bundan sonra da kanalın canlı bir tempo ile devam etmesi için İmparator'un sadık tebaası olarak sizler de üzerinize düşeni yapmaktan çekinmeyin. Kanala üye olun, bu videoyu beğenin ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Anatheme'in ne olduğunu doğru anlamak için Büyük Sefer'in öncesine gitmemiz gerekiyor. Bu bıçağa ikinci bir ad veriliyor bildiğiniz üzere. Kynebrach Blade. Bunun ise elbette bir sebebi var. Çünkü bu silahları yaratan medeniyet Kynebrach adlı primat görünümlü ve burun ile ağzını yüzlerce küçük dişle bezeli tek bir organ halinde görüldüğü bir ırkın oluşturduğu bir medeniyet. İnsansı olup olmadıkları hususunda tartışmalar var. Geride bıraktıkları harabeler, yazmalar ve kitabeler yok. İlk bakışta galakside iz bırakmamış bir ırk gibi görünebilirler. Ama belki de en büyük izi onlar bıraktılar. Büyük Sefer Terra'nın ışığının galaksinin engin karanlığına doğru daha yeni yaymaya başlamışken mevcut İmperium'da Segmentum Pacificus olarak bilinen bölgede yaşayan Kynebrach kendi medeniyetlerinin sonbaharına adım atmışken gelişmiş bir insansı medeniyet olan Interrex ile karşılaştılar ve bu karşılaşma nihayetinde Kynebrach'ın diz çökeceği 100 yıllık bir savaş doğdu. Neyse ki Interrex henüz karşılaşmadıkları Terra insanları kadar xenofobik değillerdi ve mağlup Kynebrach'ı imparatorluklarına katılmaya davet ettiler. Kynebrach da yok olmaktansa Interrex imparatorluğuna bağlı bir vasal devlet olmayı kabul etti. Çünkü Interrex hem teknolojik hem de siyasi ve ideolojik olarak kendilerine kıyasla çok daha üstündü. Bu birlikten iki tarafta fayda sağlayabilirdi ki öyle de oldu. Hayatta kalan Kynebrach her ne kadar medeniyetlerinin sonlarında olsalar da her açıdan kendilerinden daha gelişmiş olan Interrex'in sahip olmadığı bir teknolojiye sahipti. Spite Forging, yani kin demirciliği. Bu teknik silahlara yarı bilinçli bir zihin bahşedebiliyordu. Tarih boyunca pek çok cinayete karışmış metal ya da taş parçalarının dövülüp birleştirilmesiyle yapılıyordu Spite Forging. Sayısız cinayetin izinin bir araya gelmesiyle oluşan yeni silah muazzam sembolik bir güce sahip oluyordu. Bu sayede bilinç sahibi olan silah bir kişinin ismi fısıldandığında silah o kişiyi tanıyabiliyor ve onu öldürmeye kendini programlıyordu. Açıklayayım. Bir kılıç ile açılan bir yara kanar, tedavi edilir ya da duruma göre edilemeyebilir. Allah rahmet eylesin. Anatheme'in verdiği bir yara eğer silahın tanımadığı birisine verildiyse durum aynen böyledir. Yani alelade ve yapıldığı yere göre hasar veren bir kılıç yarası. Ama eğer Anatheme ile yaralanan kişinin adı silaha daha önceden fısıldanmışsa silah onu tanır ve indirdiği yara daima ölümcül olur. Silahın öldürücü etkisi hedefin biyolojisine göre değişir. Örneğin isyana giden yolda Horus'u yaralayan Anatheme sadece omzundan onu yaralamış olsa da Horus'un Laraman hücrelerinin çalışmasını durdurmuştu. Bu yüzden kanı pıhtılaşmıyor ve yarası kapanamıyordu. Her hedefi öldürecek en güçlü etkiyi bırakmayı biliyordu Anatheme. Horus'u ölümcül biçimde yaralayıp isyana sürüklenmesine neden olan Anatheme, Interrex'in cihazlar salonunda sergilenirken Erebus tarafından çalındı biliyorsunuz. Bu sayede kaos güçleri sadece Horus yaralayacak silah elde etmekle kalmadılar. Zaten Horus'un filosunun kaosla işbirliği içerisinde olabileceğinden şüphelenen Interrex, Anatheme çalınınca suçu Horus ve mahiyetine atarak saldırıya geçti ve Horus'un ruhunda bir yara daha açan Interrex'in yok olmasıyla sonlanan Zenobia Principis savaşına neden oldu. Anatheme'in uzak geleceğin kasvetli karanlığında döktüğü tek kan Horus'unki olmayacaktı elbette. Silahı hile hurda ile Sons of Horus'un elinden alan Fabius Bile onu Fulgrim'e teslim etti ve Fulgrim bu silahla hem kendi sadık komutanlarından Vespasian'ın canını aldı hem de filosuna bağlı iki Remembrancer yani tarihçi bilimci diyebiliriz bu insanlara canını aldı. Gerçi bir tanesi kendi canını aldı diyebiliriz ama bu Fulgrim adlı
romanın hikayesi, bu videonun değil. İsyanın alevlendiği günlerde Kalth Savaşı'ndan önce Erebus Anathem'i parçalayarak parçalardan 8 ayrı Anathem yarattı. Bir parça kendisinde kalırken kalan parçayı ileride ezeli rakibi olacak Corferon dahil 7 World Bearers subayına devretti. Bu parçalardan biri yine önce Fabius Bile'ın eline geçti, sonra da yine Fulgrim'in ve Idris adında bir Kronwork'te Fulgrim bu silahı kullanarak kendi kendini feda edip iblisliğe yükseldi. Belki en trajik ölüm ise silahın ilk kurbanını buldu. Bu anlatacağımı her yerde duymamış olabilirsiniz. Bir şekilde Erebus videosunda değindiğim Olanius Person'ın eline geçen bir Anathem parçası İmparatora kadar ulaştı ve Vengeful Spirit'in köprü üstünde İmparator bütün psikik gücünü bu silah üzerinden kanalize ederek Horus'un varlığını sona erdirdi. İsyanı başlatan Kesiğin çizdiği daire bu şekilde kapanmış oldu. Anathem'in hikayesi ise bununla kapanmadı elbette. İsyandan bu yana geçen 10.000 yıl boyunca Hand of Abaddon adlı Black Legion kolu Anathem'in parçalarını yeni bir kılıç yapmak üzere kovaladığı durdu. Sonunda Indomitus seferi sırasında tüm parçaları toplayıp Red Corsair, Grail Herrick'in vücuduna saplanmış bir şekilde Warp'a kaçırdılar ve burada Color yani itlaf eden adında yeni bir kılıç olarak tekrar doğdu Anathem. Sizce artık Color adıyla bilinen bu efsanevi silahın bir sonraki kurbanı kim olabilir? İsyanın fitilini ateşlediği gibi Era Indomitus'un gidişatını kökten değiştirebilir mi sizce? Yorumlarda tartışalım. Her zaman olduğu gibi bu videoyu beğenmeyi ve beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kanala abone ya da üye olmadıysanız da Ordo Hereticus daha henüz önünüzü kesmeden bu işi aradan çıkarın derim. Benden söylemesi. İmparator korur.